Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çoğumuz bitkilerimizi çoğaltmak, yeni bitkiler elde etmek istiyoruz ama bazen bu maalesef çok mümkün olmuyor. Şimdi hangi bitkiler suda köklenir, ne kadar sürede köklenir, su değişimi ne kadar sıklıkla yapılmalı, köklenme sürecini hızlandırmak için ne yapılabilir? İşte tüm bunlar için başlayalım. Suda köklendirme nedir ve hangi bitkiler için yapılabilir? Suda köklendirme, bitki dallarını ya da yapraklarını suya koyarak yeni kökler elde etme işlemidir. Ama her bitki suda köklenmez. Bazı türler suya koyduğunuzda hızlı köklenme gösterir, bazıları ise çürümeye sebep olabilir. Suda köklenmeyi seven ve hızlı köklenen bazı bitkilerden sizlere örnek göstermek istiyorum. Patos salon sarmaşığı çok hızlı köklenir. Yalnız suya koyarken sadece yaprağından değil gövdesiyle beraber koymanız gerekiyor. Tek yapraktan maalesef köklenme olmuyor. Philodendronlar da hızlı köklenen bitkilerdendir. Onu da yine patos gibi gövdeyle beraber suya almanız lazım. Monstera buna monkey musk da dahil. Yine onda da bunlarda da olduğu gibi mutlaka gövdeyle beraber almanız gerekiyor. Suya böyle koymalısınız. Kurdele bitkisi uzattığı sap üzerinden verdiği yavrularla suya koyarak çok güzel bir köklenme görebilirsiniz. Onun o beyaz, saçaklı, muhteşem köklerini su içerisinde görmek gerçekten çok güzel oluyor. Bu aralarından uzattığı sap üzerinden sapıyla beraber keserseniz de suya alıp çıkartmaktan rahatlık edebilirsiniz. Kolyos yani yaprak güzeli. Benim bunda short videolarımda görebilirsiniz. Büyük bitkimi 10-15 adet çelik alarak suda köklendirip dikmiştim ve bu da şu anki hali gerçekten çok güzel ve çok güzel bir renklenme gösterdi. Bunun da çok hızlı köklenme oluyor. Yine isterseniz gövde çeliğinden o videomu bakabilirsiniz. Gövde çeliğinden alabilirsiniz ya da tek yapraktan da köklenme oluyor. Gövde çeliğinden suya koyarsanız bunun ortalama koyalı bir hafta oldu. Şu uzun köklerini görebilirsiniz şuradan. Anne bitkim de zaten burada. Sadece gövde çeliğinden değil yine yapraktan da çok güzel köklenme oluyor. Dilerseniz yapraktan da yapabilirsiniz ama hızlı bir şekilde köklenme istiyorum, büyüme istiyorum diyorsanız da gövde çeliğinden köklenme yapabilirsiniz. Benim bu yaprak güzelimi daha önceki short videolarımda görebilirsiniz. Anaç bitkimden 10-15 dal kadar kesmiştim ve bunu suya koyup köklendirmiştim. Onu da size orada gösterdim zaten ve bu da sonraki hali. Çok güzel renklenme gösterdi ve çok güzel bir şekilde büyüme oldu. Hızlı bir şekilde de büyüyor zaten. Siz de görebilirsiniz oradan küçük halini. Telgraf çiçekleri de yine kolyos gibi çok hızlı köklenirler. Kauçuk özellikle ficus türleri bence daha hızlı köklenme oluyor. Yani diğerlerine göre benim gözlemim sadece bu. Ficus liratamın daha hızlı köklendiğini düşünüyorum diğerlerine göre. Benim şuradaki önceden çoğaltımını yapmış olduğum Ficus liratam. Burada yine videomdan bakabilirsiniz. Sadece yapraklarını köklendirme yapmıştım. Bazen arkadaşlar altından sormuşlar ve yine aynı Instagram üzerinden sizin yapraklarınız vardı. Acaba ne oldu o yapraklara diye. Benim de cevabım aynı bıraktığım gibi. Yani herhangi bir şekilde bir yeni filiz verme durumu yok. Zaten vermeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Ama yine de o köklenme sürecini görmek istedim. Belki bir umut dedim. Ortalama 1 yıl oldu. Şu anda herhangi bir filiz vermesi yok. Ama yaşıyor mu? Hala alttan yeni kökler veriyor. Yaprağım biraz artık güneşten dolayı gitti. Ama bekliyoruz. Durabilir. Benim için sakıncası yok. Bu da benim daha önceki videolarımda size göstermiştim. Adım adım kesimini yapmıştım ve daha sonrasında da kil bilyesine ekmiştim. Çoğaltma videosunu izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Bunun da bir sonraki videosunda bunu da toprağa geçişini yapacağız. Yine onu da beraber yapacağız. Takipte kalın bunun için. Şimdi sırada begonyam var. Begonyamda size onun minik köklerini göstereyim. Bakınız. Bu begonyamda suya koyduktan sonra şu kısmı suda uzama yaptı. İlk başta
köklenme çok uzun sürdü. Yani diğer bitkilerdeki gibi hızlı köklenen bitkilerin arasına koydum evet, ama benim bitkimde burada gördüğünüz gibi bir odunlaşma ve sertleşme var. Bu yüzden köklenmesi çok geç oldu. Ve yine köklenme için suya koyduğum zaman da kış içerisindeydi. Bu yüzden yine köklenmesi bundan dolayı uzadı. Şu alt kısmında yeni filiz vermişti. O yeni filizinden dolayı da hiçbir şekilde kök vermedi. O filizini kırdıktan sonra burada bakın yeni köklerini artık verdi. Tabii sizin de eğer ki köklenme olmadıysa yeni veren yavrusunu alabilirsiniz. Çünkü gücünü o yavruya veriyor. Ama kökünüz varsa hiçbir şekilde o yavruyu veya yeni yaprağını, yeni tomurcuğunu almayabilirsiniz üzerinden. Begonya çelikle köklendiği gibi bir de tek yapraktan da köklenme oluyor. Bunun biraz daha iri ve olgunlaşmış olan yaprağını kırıp suya koyup köklendikten sonra toprağa alabilirsiniz. Hatta ben begonyamı, büyük anaç begonyamı sadece tek yapraktan köklendirip büyütmüştüm. Tabii ki şehir dışından işte taşınmadan dolayı, Eskişehir'den İzmir'e taşınmadan dolayı bitkimde çok büyük bir değişim oldu ve maalesef ondan dolayı kaybetmiştim. Ama sadece tek yapraktan koca bir bitki elde etmiştim. Büyümesi biraz da yavaş olsa da bence keyfini sürebileceğiniz bir zaman bu. Hatta bunun dışında yine sardunya, menekşe, zeze, melek kanadı, bu tür şeylerle çok güzel köklenmeler olabiliyor ve hızlı köklenme oluyor. Onun dışında yine bakın burada benim bir sürü mum çiçeğim var. Mum çiçeği de çok hızlı ve güzel köklere sahip olan bir bitki. Bakın kalonşamı koymuşum. Benim kalonşam bir hastalık kapmıştı. Ben de kestim ve kestikten sonra ortalama herhalde bir hafta falan oldu. Burada yeni minik kökleri var. Yani bu da hızlı köklenen bitkiler arasında. Size buradaki mum çiçeğimi göstermek istiyorum. Şu bardağın içerisindeki köklere bakar mısınız? Suyun biraz yeşil. Bunun farkındayım. Ama hiçbir şekilde bir çürüme olmadığı için bu yüzden kesinlikle suyunu tamamen değiştirmedim zaten. Ki bunu su videosunda anlatacağım. Sadece ben köklerini ve boyunu görmenizi istiyorum. Sadece küçük bir bardağın içerisinde. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Şuralarda da bir sürü mum çiçeği ve köklerini görebilirsiniz. Zezemi göstermeliyim size. Bunu da short videolarında göstermiştim. Hatta bunun zezenin bakım videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. Önceki ve sonraki halini. Burada kökleri zaten ne kadar saçaklı ve güzel oldu. Buradan da minik patatescikleri var. Yine sadece yaprağından, bunda gövde yok. Yani zeze hem gövdeden hem de yapraktan çoğaltım olabiliyor. Tıpkı begonya, kolyos gibi. Yine burada bakalım neler var. Menekşem. Bu da köklenme olmuş. Bu arada ben köklendirmek istediğim bitkiyi suya koyduğumda genelde tomurcuklu ve çiçekli koymam. Bunda kalonşede herhangi bir sorun yaşamadım. Diğer bitkilerde tomurcuklu koyduğunuz zaman bitki o tomurcuğunu açmaya harcadığı için enerjisini kök vermeyi geciktiriyor. Ama bunu kalonşede yaşamadım. Ben çiçeğini görmekten mutlu olduğum için de bakınız hem çiçekli koydum hem de çiçeksiz koydum. İkisinde de güzel kökler var. Yine burada gördüğünüz gibi minik telgraflarım var. Onlar da suda çok güzel artık yeşerip dallanmışlar. Bunlarda minik minik kökleri var. Onlar da köklenmeye başlamışlar. Bunların hepsi farklı süreçte olsa da güzel köklenme olan bitkilerdendir. Su içerisinde köklenme eğiliminde oldukları için doğru teknikle güzel kökler verirler. Ancak böyle odunsu bitkileri suda değil direkt toprakta daha iyi köklenir. Hatta dikim öncesi birkaç gün suya koyup sonrasında alabilirsiniz toprağınıza. Sizin de suda köklendirme yaptığınız bitki varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak çoğaltmak için dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Çeliğimizin ne genç ne de yaşlı olması gerekiyor. Yani orta olgunlukta bir dal seçmeniz lazım. Seçmiş olduğunuz dalın üzerindeki yaprağının sararmış olmaması gerekiyor. Herhangi bir hastalık
hastalıklı olmaması gerekiyor. İçi çekilmiş dal, yaprak tercih etmeyin. Zaten o yaprağın veya çeliğin kendine hayrı yok. Nasıl köklenip de size yeni filizler versin? Daha sağlıklı bir dal ve yaprak seçerseniz yine sağlıklı kökler elde etmiş olursunuz. Bitkinin üzerinden ayırırken keserek almanız gerekiyor. Yani o dal üzerindeki dokuları ezdirmeden tek seferde almalısınız. Ya da elle döndürerek alacağınız bitkiler varsa onu da kopartarak elle döndürerek alabilirsiniz. Bu aynı sukulentler gibi düşünebilirsiniz. Sukulentler de yine elle döndürerek alabilirsiniz. Bu sayede hem ana bitkinizi hem de çoğaltma yapacağınız çeliğinize zarar vermemiş olursunuz. Kesim yapacağınız makas ya da bıçağınızın steril olsun. Bıçağınız kirliyse bitkinizde bakteri oluşabilir ve çürüme riski artar. Kesimi boğumun hemen altından yapmalısınız. Boğum dediğim yerde yapraklarının çıktığı yer ve köklenmenin başladığı yer. Çeliğinizde birden fazla boğum varsa alt yaprakları koparmalısınız. Yapraklar suya değerse çürümeye neden olur. Üzerinde yine tomurcuk varsa onu da almalısınız. O da köklenmeyi geciktirir. Enerjisini tomurcuğu açmaya harcar. Çelik üzerinde 3-4 yaprak maksimum olsun. Fazlasına gerek yok. Kesebilirsiniz. Bazen bitkimi suya koydum ama bir türlü köklenmiyor diye şikayet edilir. Bunun da sebebi yanlış zaman ve yanlış kesimdir. Su seçimi ve su değişimi neden önemli? Şimdi köklendirme işlemini tabii ki en önemli unsur sudur. Musluk suyunu direkt kullanırsak ki çoğu şehrimizde zaten musluk suları klorlu. Bu klor köklerin çıkmasını geciktirir. O yüzden en iyi yöntem dinlenmiş su ya da içme suyu kullanmaktır. Eğer dinlenmiş su kullanmak istiyorsanız bir bidonunuzun içerisine musluk suyunu koyarak ağzı açık bir şekilde birkaç gün bekletebilirsiniz. Suyu koyduğunuzda bu suyu her gün değiştirmenize gerek yok. Bitki köklenmek için suya hormon salgılar ve siz de bunu eğer ki her gün bu suyunu değiştirirseniz hormonu da maalesef dökmüş olursunuz. Ve bitki tekrar hormon salgılamak için başa sarar. Tekrar başa sardığında da yorulur. Ya köklenme çok geç olur ya da hiç olmaz. Bu sefer de çürümeye başlar. Suya koyduğunuz çeliğin bardağın dibine değmeden havada kalmasını sağlayın. Şu ekranda çok fazla gözükmedi sanırım. Şöyle göstereyim. Daha kısa bir bardak kullanıyorsanız, şöyle çay bardağı falan kullanıyorsanız havada kalmasını sağlayın çeliğinizin. Dibe değdiğinde bir süre sonra o dibe değdiği için de çürüme yapabiliyor. Suda bulanıklaşma, koku yoksa su azaldıkça yeni su ilave edin. Eğer çok kötü durumda değilse, çürüme yoksa üstten suyundan biraz alabilirsiniz. Yıkayıp temizleyip tekrar yeni su yani oda sıcaklığında su ilave ederek devam edebilirsiniz. Çürüme varsa maalesef çeliğinizi temizleyin. Tamamen temiz su koyarak baştan başlayın sürece. Bitkilerin köklenmesi için en uygun zaman tabii bu sadece su içerisinde değil toprakta da yine en hızlı köklenme bahar aylarında görürsünüz. Köklendirme yaparken bitkilerin bulunduğu ortam çok önemli. Direkt güneş görmesin çünkü güneş direkt suyu gördüğü zaman su içerisinde bakteri oluşumunu hızlandırabilir. Bu yüzden dolaylı ışık almasında fayda var. Hiç güneş görmeyen bir yerde de köklenme maalesef gecikir. O yüzden dolaylı ama bol aydınlık bir yere koyun. Köklendirme için en doğru zaman bahar ayları desek de aslında her mevsim köklendirme yapabilirsiniz. Bu tabii sizin konumunuza, sıcaklığınıza, bitkinizin türüne, birçok faktöre göre değişiklik gösterse de yine köklendirme her mevsim aslında yapabilirsiniz. Bir de dipnot olarak size şunu söylemek istiyorum. Eğer ki köklenmeyi hızlandırmak istediğiniz bir bitki varsa içerisine biraz önceki saymış olduğum bitki türlerinden koyabilirsiniz. Çünkü onlar içerisine hormon salgıladılar zaten. Siz de yeni koyduğunuz çeliğinizi buna koyarsanız daha hızlı köklenmeyi görebilirsiniz. Bunun için bence en uygun kolyos yani yaprak güzeli telgraf çiçekleri bu konuda çok müsait. Direkt onların yanına oturtabilirsiniz çeliğinizi. Yine suyunuza çay kaşığının ucuyla tarçın koyarsanız su içerisinde oluşabilecek bakterileri engellemiş ve çürüme riskini azaltmış olursunuz. Bu işlemi size daha önce yapmış olduğum Ficus lirata çoğaltımında yapmıştım. Yine oradan görebilirsiniz. Bitkiniz suyunuzun içerisinde köklenmeye başladı. Peki ne zaman toprağa almalısınız? Genellikle kökler 3-5 santim uzunluğa ulaştığında
ve saçaklandığında mutlaka o zaman toprağınıza geçiş yapabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi minik köklerse sadece bence erken biraz daha bekleyip daha sonrasında toprağa alın. Toprağa geçişte bir alışma süreci olacaktır. Bu yüzden yeni toprağına dikmiş olduğunuz bitkinizi nemli ama çok ıslak olmayan bir toprağa dikin. Yine nemini sağlayabilmek için ara ara yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Tabii ki bu fısfıstan hoşlanan bitki ise bunu yapın. Böylelikle nem kaybını azaltmış olursunuz ve ona alışma sürecinde destek olmuş olursunuz. Eğer bitkinizi sudan toprağa geçişte hep sorun yaşıyorsanız onu önce kil bilyesini alabilirsiniz. Çünkü kil bilyesi topraktan önceki aslında bir ara materyal olarak düşünebilirsiniz. Bitkiniz suda kalmaya alıştı, toprağa geçtiğinde aynı su ve nemi alamadığı için bir pörsüme, bir boyun bükme olabilir. Hatta ne istediğini anlamazsanız bu ölümüne kadar da gidebilir. O yüzden ara geçiş olarak kil bilyesini kullanabilirsiniz. Bazı bitkileri suda köklendirdikten sonra uzun bir süre yine suda bakmaya devam edebilirsiniz. Bunlardan birkaçı patos, suda durmayı çok sever. Bir monstera, suda kalmayı çok seven bitkilerdendir. Suda bakmaya devam ederek hızlı bir şekilde onların büyüdüğünü görebilirsiniz. Suda köklendirme videonun sonuna geldik. Sizin de uyguladığınız yöntemler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve bana ücretsiz bir şekilde destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.